Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Milattan önce 13 binli yıllara geldik. Hz. Ali Efendimizin yanına gelen ve Müslüman olan bir kişinin mezarını Yemen'de gördüm dediği andan itibaren Hz. Ali Efendimizin kaynaklarda da belirtildiği üzere doğrudur dediği Hz. Hud Aleyhisselam dönemindeyiz. Ad kavminden bahsediyor olacağız. Ad kavmi tarihi kaynaklarda da geçtiği üzere 1. Ad ve 2. Ad kavmi olarak 2 bölümde ifade ediliyor. Bir tarafı Yemen'de, Umman tarafında, bir tarafı ise 2. Ad olarak adlandırılmış, bu kavmin devamı olarak beyan ediliyor. Aradan geçen 3000 küsurluk yıldan itibaren Hud Aleyhisselam'ın döneminde Nuh tufanından sonra puta tapmak üzerine Greklerin etkileşimi altında olan bir kavim. Kur'an-ı Azimüşşan'da özellikle bu kavimden ve Semud kavminden oldukça geniş olarak ifadelere yer veriliyor. Konumuz elbette ki Siyer-i Nebi kısmen beyan ediyoruz, ancak Arap kavminin ataları kabul edilen Ad ve Semud kavminin etkileşim süreçleri, Arap toplumlarına Grekler üzerinden gelmiş olan putperestlik inancının nedenle kötü sonuçlar doğurduğuna dair Kur'an-ı Azimüşşan'da onlara uyarmak adına özellikle bu kavimlerden oldukça bahsedilmiştir. 3 yıl boyunca yağmurları kesilmiş olan Ad kavmi, Mekke'ye giden heyetin yağmur yağdıracaklarına sandıkları bir kasırgayla yok olup gitme süreçleri anlatılır. Kasırga 7 gece 8 gün sürmüştür. Vefatına dek Mekke'de kalmış olan Hud Aleyhisselam'ın yaptığı hacdan Resul-i Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şeriflerinde beyan edilmiştir. 50 yıl boyunca tebliğ yapmış olan Hud Aleyhisselam hadislerde o Nebi ve Resullerin 4'ü Araplardandır. Hud, Salih, Şuayb ve bir de Nebin ey Ebazer diye Resul-i Aleyhisselatü Vesselam tarafından da hayırla yad edilmiştir. Arapça konuşan da 2 kişi olduğu söylenir, ancak bu ilmiye tarafında haslar içindir. Bu dönemde Arapça özellikle cilde bahsetmiş olduğumuz genişleyen ilim meclislerinde oldukça etkili bir dil olarak kabul edilir ve genel itibariyle bugünkü İngilizce gibi toplum içerisinde ilmiye sınıfını kullanmayı tercih ettiği dildir. Aynı dilin Kudüs versiyonu gittikçe etkileşim gösterecek ve tekrardan İbranice'nin tarihte etkin bir rol üstlendiğini Mısır medeniyetinin gelişmesiyle beraber görmeye başlayacağız. Ayette geçen Müminun suresinde o korkunç ses onları yakaladı da kendilerine sel süprüntüsü haline getiriverdik beyanatı, özellikle Kur'an-ı Azimüşşan'da yine ayet-i kerimenin bir bölümünde ifade edilen bizden daha güçlü kim var dediler ibaresi altında beyan edilir. Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içinde bir azap vardır denilerek Ad kavmi helak olanlardan olmuştur. Meskenlerinden başka bir şey görünmez oldu ifadesiyle özellikle Ad kavminin yapılaşmaya ehemmiyet verdiği ve bölgedeki mağaraları genişleterek ve bunların üzerine farklı binalar ekleyerek geniş imkanlara kavuştukları görülür. Özellikle Basra körfezinden elde edilmiş olan ticaret hacminin Ad kavmini çok hızlı bir yükselişe götürdüğü de açıkça görülmekte. Dondurucu bir rüzgardan bahseder Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah Azze ve Celle. Bu donduruculuk ifadesi rüzgarın içerisinde var olan, özellikle birazdan bahsedeceğimiz Hud Aleyhisselam'la ilgili olan ibarelerle ilişkilidir. İnsanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu diye Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah Azze ve Celle'nin beyan ettiği bu rüzgar sonrasında kayboluşları Ad kavminden bir zatın özellikle Mekke bölgesine yerleşmiş Amelika'nın başının annesi olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla Ad kavmi Amelika ırkıyla akrabalık özelliği taşımakta. Bu anlamda Mekke tarihine geldiğimiz zaman bu insanların da izlerinin varlığından bahsediyor olacağız. Hud Aleyhisselam'ın doğum süreci fakir bir köyden başlıyor.
Özellikle kendi babasının tarla işçiliği yapması süresi boyunca yaşanan zorlu dönemde babası tarafından çocuk yaşta tarla işçiliği için Cidde'ye geçiyor. Cidde'de tarlada çalışırken kendisine peygamberlik vahyolunduğunda kendisi henüz 23 yaşında. Hud aleyhisselam bu genç yaşta özellikle tarlada çalışan insanların, özellikle Ad kavminden gelenler gidenlerle tanışıyor ve onların kuvvetini fark ediyor. Ancak onlar bu kuvvetlerini putlardan aldıklarını ifade ediyorlar ve putlarının kendilerine güç kattıklarını, bizden daha güçlü kim olabilir beyanatıyla ifade ediyorlar. Zaman içerisinde Ad kavminin tarlada çalışanlardan çok tarladaki insanları ezmeye kalkan tacirler haline dönüşmesi, Allah Azze ve Celle'nin bu mayanda Mekke-i Mükerreme'nin kuzey ve güney tarafının güvenlik altına alınması için özel bir hikmetle tahtif edildiğini anlıyoruz. İnsanlardan çok daha güçlü bir zat olarak peygamberliğinin mucizesi görülüyor Hud aleyhisselamın üzerinde. Bir kişiyi istediği gibi yere serebiliyor. Öyle ki Ad kavminin en güçlüsünü olarak adlandırılmış bir kişiyi kendisini karşısına çıkardıklarında çok rahat bir hareketiyle tek eliyle yere vuruyor Hud aleyhisselam. Buna rağmen Ad kavmi sürekli kendisinden yeni mucizeler talep ediyor. Ancak her seferinde hakikatten uzak yaşıyorlar. Bu kelime-i tevhid tebliğinin içerisinde Mekke-i Mükerreme'nin güney cephesinin güvenlik altına alınması Hz. Hud aleyhisselamın görevi olarak ifade ediliyor. Hud aleyhisselam Ad kavmine getirilmiş olan bu büyük bela ve illetten sonra bu kavmin içerisinde kendisine iman etmiş 55 kişiyle beraber Mekke-i Mükerreme'de haccını ifa ediyor. Haccın sonrasında Mekke-i Mükerreme'nin civarında bu 55 kişinin kalmasını kendi ashabından talep ediyor. Buradaki ashabının tabii ki ilerleyen süreçte 50 yıl boyunca biraz daha etkili bir fonksiyon güderek bölgede etkin bir rol üstlendiğini de görüyoruz. Özellikle Mekke'nin yakın yönetim biçimlerinde etkili olmaya başlayan Ad kavminin geriye kalan bu unsurları Mekke-i Mükerreme'nin güney kısmında etkili bir grup haline geliyorlar. Yapılmış olan bu haccın ardından Hz. Hud aleyhisselam haccın sonrasında 3. gün rahatsızlanıyor. Rahatsızlığı içerisinde gerek sahabe-i ikramlar gerekse etraftaki insanlar kendisine geliyorlar. Ancak kendisi şöyle buyuruyor: "Kabrimi bulan Ali'ye ulaşacak" demişti. Hz. Ali Efendimiz'den bahseden Hud aleyhisselama civarındakiler Ali kimdir diye sordular. Hud aleyhisselam o hak ile batılı birbirinden ayıranın yanındakidir. Hak ile batılı ayırır buyurmuş. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın en yakınındaki isim olarak onu beyan etmişti. Hastalığının 3. gününde bir yolculuğa çıkması gerektiğini ifade etti. Çevresindekiler bu hastalık içerisinde yürümesinin oldukça sıkıntılı olacaklarını söylediklerinde "Hayır, beni bir at arabasının arkasına koyun, ben gideceğim yere varacağım" demişti. Etrafındakiler onu yalnız bırakmak istemediler. Evlatları, çoluk çocuğu, ricali. Onlara kendisiyle beraber gelmeleri halinde onların da yeniden sıkıntıya düşeceklerini beyan etmişti. Ad kavminin yaşamış olduklarını bilen, küçücük geriye kalmış olan bu tevhid akidesine bağlı olan insanlar Hz. Hud aleyhisselamı bir kağnının arkasına koyuverdiler ve kağnı yola çıktı. Yemen bölgesinde daha sonra dersin en başında beyan ettiğimiz sahabeden, tabiinden olan zatın görmüş olduğu mağaraya ulaştığında mağaranın kapısının içine girdi ve orada vefat etti. Hz. Hud aleyhisselamdan geriye kalmış olan Ad kavminin helak olmasıyla beraber Araplar kendi işlerinde bu yaşanan büyük olay sonrasında Greklerden temizlenmek gerekliliğini beyan ettiler. Greklerin her zaman için putperest takımlarını bu bölgeye aktarmasını engellemek için Cidde'de bu geriye kalan 55 kişiden 35 kişi geri döndü. Cidde'deki İlmiye bölgesinde tevhid inancını yaymak için okullar açtılar. Bu okullarda yetiştirilmiş oldukları insanlardan salih olan zatlar dünyaya hakikati söylediler. Ancak çok değil. Bu sürecin hemen arkasından Ad kavminin akrabası olan Semud kavmi yeniden putperestlik akımını ortaya koymak istedi. Zira İslam'ın getirmiş olduğu şeriat kendi ticaretlerine engel oluyordu. Yalan söylemek, iftira etmek, hırsızlık yapmak gibi konularda İslam şeriatının getirmiş olduğu açık beyanatlar
hem Greklerin hem de onların etkilemiş olduğu bu kavimler eliyle ticaret yollarının ele geçirilmesi için bir mücadele unsuru haline gelmişti. Bu mücadele unsuru karşısında Grekler bu sefer de Semud kavmini ortada bırakmak istiyorlar. Onları da putperest yapmak için mücadele ediyorlardı. İşte bu mücadelenin tam da ortasında Hz. Salih Efendimiz vazifelendirildiler ki Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam beyanatıyla o da Arap kavminin önemli atalarından biri olarak adlandırılıyordu. Yarın Allah nasip ederse Hz. Salih Efendimiz'den ve Semud kavminden Siyer-i Nebi çerçevesinde özüyle beyan ediyor olacağız. Kimilerinin bazılarını da kitapta genişleteceğiz inşallah. Şimdilik kalın sağlıcakla.